Herkese merhabalar. Ayrıntılar için lütfen altyazıyı açmayı unutmayınız. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan ve kanalıma hoş geldiniz. Sizlere kanalımda arada benim de çok sevdiğim geri dönüşüm ve kendin yap fikirlerini, bazen tasarlamış olduğum örgü modellerini, bazen de mutfağımdan sağlıklı atıştırmalık tarifleri vermeye çalışıyorum sizlere. Bugün de geri dönüşüm projesi olarak kağıt havlu ve tuvalet kağıdı ortasından hem kullanışlı hem ekonomik bardak altlığı yapımını anlatmaya çalışacağım. Makas yardımıyla ruloları bu şekilde kestim. Rahat çalışabilmem için hepsini ütüledim. 12 tane kağıt havlu ortası, 12 tane de tuvalet kağıdı ortasını. Bize şeffaf tutkal gerekli. Bu şekilde ayrılan yerleri önce tamamını yapıştırdım. Projemize tuvalet kağıdı ortası ile başlayalım. Gönye yardımı ile bir kenarını çizip kestim. Şimdi üç kenarımız düzgün. Uzun kenardan baz alarak yarım santim işaretleyip çizdim. Bu çizgiye paralel olarak yan yana üst ve alttan birer santim ara ile işaretledim. Bu işaretleri birleştirip çizdim. En kenarı, dördüncü kenarı da kesip diğer çizgileri yarım santim olan yere kadar bu şekilde kestim. İkinci tuvalet kağıdı ortasını da her iki yan kenarını çizip keserek düzledim. Bunu farklı olarak işaretleyelim. Kısa kenardan yan yana birer santim işaret koyup kenarlarını düzledikten sonra bu işaretleri çizip birleştirdim ve şeritler kestim. Bu şekilde hasır öreceğiz. İlkokulda el işi kağıtlarından hasır örmeyen yoktur sanırım. Gayet kolay. Kestiğimiz şeritleri bir alttan bir üstten yarım santimlik olan yere kadar iyice getirip birinci sırayı örelim. Tekrar ikinci şeridi aynı yerden değil farklı yerden geçirerek ördüm ve bu şekilde şeritleri sonuna kadar örelim. Altı tane hasır ördüm. Büyükçe bir poşet serdim masaya rahat çalışmak için. Şeffaf tutkaldan bir kaba biraz çıkardım. Su ile koyu ayran kıvamından biraz daha duru hale getirerek iyice karıştırdım. Bu ördüğümüz hasırları tutkallayacağız fırça yardımı ile daha rahat kesip çalışabilmesi için. Önce bir yüzünü sulu tutkal ile bu şekilde tutkalladım. Tekrar arka yüzünü de ama fırça izi belli olmasın. Zeminde kurutmayalım. Plastik bir zemine bunu sadece belli noktaları değecek şekilde yerleştirdim. Diğerlerini de aynı şekilde tutkalladım ve
Sadece iki noktası değecek şekilde yerleştirdim. Kurumaya bıraktım. Kuruma sırasında arada yer değiştirelim. 1-2 saat sonra yarı nemli bu halde çalışılabilecek şekli aldılar. Fincan 9,5 santim çapı, altlığı da 12 santim. Bunları kalıp olarak kullanalım. Tabi yarı nemli olduğu için kurşun kalem fazla çizmedi. Daha sonra asetat kalemiyle devam ettim çizmeye. Çizgi belli olmayacak şekilde iç kısımdan kestim. Bu parçaları atmayalım. Test boyama sırasında kullanabiliriz. Şimdi 12 tane kağıt havlu ortasını çizelim. 12 santim çapında bu fincan tabağını kalıp olarak kullandım. Az ekli olan yerlerine gelecek şekilde 12 tane çizdim. Ve bunları kestim. Ördüğüm her hasıra 2 tane gerekli. Üst ve alt kısma az ekli olan yerleri planlayarak yerleştirdim. Kenarından aynı ölçüde santimde kalacak şekilde planlayıp hasırın kendisini kalıp kullanarak üstteki daireleri altısını çizdim. Alttakileri çizmedim. 1 milimetre dışından paylı kestim. Kurşun kalem izlerini silelim. Şimdi bunları yapıştıralım. Şeffaf tutkalı hiç sulandırmadım. Koyu olmasında fayda var. Arka kısmını güzelce tutkalladım. Diğer kestiğim, ortasını boşalttığım yuvarlağı da bu şekilde az parçalı olan kısım üste gelecek şekilde altını tutkalladım. Evet, şimdi bunu ortalayarak ve diğer kestiğim daireyi de yerleştirip çerçeve yaparak bu şekilde güzelce bastırdım. Önlü arkalı ve diğerlerini de aynı yöntem ile tutkallayıp yapıştırdım. Tamamını yapıştırdım. Şimdi biraz şeffaf tutkal aldım kaba ve su ile açtım. Sulu ayran kıvamında olabilir. Arkalı önlü tıpkı hasırdaki gibi tutkalladım ve kurumaya bıraktım. Arada yer değiştirelim ki yapışmasınlar. Bu şekilde hiç boyamadan kalabilir. Ahşap gibi göründüğü için sadece taş vernik ile verniklediğimizde harika olur. Ama ben salonundaki aksesuarlara uysun diye bu çuvalın yapımını anlatmıştım. Sağ üst köşeye ve açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Kırlent, runner ve çuvalın renklerine uyumlu olsun diye elimde bulunan yağlı boya ile eskitme yapacağım. Bu yağlı boya önceden elimde vardı. Sentetik tiner gerekli ve bir de fırçalar. Bu parça hasır örgü üzerinde biraz boyayalım. Sizler yağlı boya yerine ahşap boya ile de
yapabilirsiniz, boyayabilirsiniz. Tinerli bez ile sildiğimizde tamam. Yağlı boya geç kuruduğu için altısının ön kısımlarını, üst kısımlarını boyadım. Fazla kurumadan bezi tiner ile ıslatıp hasır kısımlarını sildim. Silmekten korkmayalım. Tinerli bez ile orta kısmını silelim. Kenarları çok az. Hasır kısımlarını silerek çukurdaki yerlerin koyu, yüksekteki yerlerin açık kalmasını sağlayalım. Aynı şekilde arkayı da boyayıp silebiliriz. Ama bu işlemi yağlı boya kurumadan yapalım. Ahşap boya ile boyamak isterseniz birer birer boyayıp silebilirsiniz. Farklı yöntemler ile de boyama işlemi yapılabilir. Birkaç renk. Hasırları gördüğünüz gibi tamamen sildim ama çukurlar koyu kaldı. Çukur kısımlar. Arkasını da aynı şekilde boyayıp silerek tamamladım. Kuruduktan sonra kadensenin taş verniği ile vernikledim. Biraz sulandırdım. Ama elimde parlak vernik vardı. Aslında mat olsaydı daha iyi olurdu. Vernikleme sebebim sıcak bir bardak konduğunda etkilenmesin, yapışmasın diye. Bakınız bu çuval mat, daha güzel. Mat vernik olursa daha iyi olur. Ama vernikledim arkalı önlü. Sıcak bir şey koyduğumda da gayet kullanışlı oldu. Ve mobilya ve diğer aksesuarlarıma da gerçekten bu bardak altlığı çok yakıştı. Ranlara, diğer aksesuarlara da. Bu çuvalın yapımını da muhakkak izleyiniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Kağıt hamurundan çalıştım. Bence denemeye değer. Sizler de kolaylıkla bu bardak altlıklarından yapabilirsiniz. Evet, bugün sizlere kağıt havlu ve tuvalet kağıdı ortalarından bu bardak altlığının yapımını anlatmaya çalıştım. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.